Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz dikiş çok kolay, çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde mavi ve bej tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok kolay, güzel, hoş bir model oldu. Yapılışı da oldukça kolay. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü tekniği kullandık hanımlar. Bu şekilde dikişsiz tabanımız. Gayet kolay bir model. İlk defa patik yapacak olan hanımların da tercih edebileceği bir model oldu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize şu bölümden başlayacağız hanımlar. 26 ilmek atacağız öncelikle. Şöyle mavi ipim ile başlayacağım. İpimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. Buraya 26 adet ilmeğimizi atacağız. Bu şekilde. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7. 26 ilmeğimizi tamamlayalım gelelim. 26 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarına bir düğüm atacağım. Şuradaki fazla kalan ipimizin ucunu da kesiyorum. Haroşa örgü yapacağız hanımlar patiğimizde. Öncelikle kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Kenar ilmeğini örmeden aldım hanımlar. Diğer ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Yani haroşa. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Baktığımızda hanımlar ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi patiğimizin bu desenli bölümlerine geçeceğiz hanımlar. Öncelikle 26 ilmeğim vardı. 13 ilmeğimi mavi ile öreceğim. Kenar ilmeği ile birlikte 13 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi mavi ile ördüm. Kalan 13 ilmeğimi de bej rengi ipim ile öreceğim hanımlar. Desenimize başlıyoruz. Şöyle ipimi ekliyorum buraya. Sıradaki ilmeğimi bej ile örüyorum. Hemen şuraya 2 ilmek ördükten sonra ipimin ucunu da şuradan bağlayacağım mavi ipime. Patiğimiz sökülmesin diye. Bu şekilde kalan 13 ilmeğimizi bej rengi ipimiz ile örüyoruz hanımlar. Ön yüzde modelin ilk sırasını yaptık. Her 4 diş haroşada bir model renk değiştirerek devam edecek. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar ön yüzde model kurulumu yaparken arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle haroşa olarak öreceğiz yine. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bej rengi ilmeklerimi yine bej ipim ile örüyorum. Son beji de ördüm. Renk geçişi yaparken ipimi arka yüzde bırakıyorum. Şöyle çaprazlamasına bejin altından geçirerek mavi ipimi aldım. Mavi ilmeklerimi de mavi ipim ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bu aşamada mavi desenimiz sola doğru kayma yapacak. Yani birer ilmek kaydıracağız. Bir önceki sırada 13 ilmek örmüştük. Şimdi buradaki beji de mavi ile öreceğiz. 14 ilmek olacak. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Öncelikle buradaki 14 ilmeğimi öreceğim. 13 tane mavimi ördükten sonra bir ilmek daha öreceğim. 14 olacak. Bakın buradaki bir beji de mavi ile ördüm.
Mavi desen sola doğru kaymış oluyor bu şekilde. Ardından bej ipimi elime aldım. Kalan 12 ilmeğimi de bej rengi ipim ile örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bej rengi ilmeklerimi bej rengi ipim ile öreceğim. Mavi ilmeklerimi de mavi renkli ipim ile öreceğim. Bakın son bejimi ördüm. İpimi arkada bırakıyorum. Arka yüzde patiğimizin ters yönünde. Çaprazlamasına mavimi aldım. Mavi ilmeklerimi de mavi ipim ile örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri döndüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu işleme 4 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Bakın şu ilk diş haroşayı saymayacağız. O başlangıçtaki haroşamızda 2 diş haroşa oldu. Şimdi tekrardan modelimiz bir ilmek daha sola kayacak. Yani bu defa 15 ilmek mavi öreceğiz. İlmeklerimizi örüyorum. Bakın 14 mavimi ördüm. Bir ilmek beji de yine mavi ile örüyorum. 15 oldu. Bej rengi ipimi aldım. Kalan 11 ilmeğimi de bej rengi ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Ön yüzde yine modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle bej rengi ilmeklerimizi bej ipimiz ile mavi renkli ilmeklerimizi de mavi ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Ön yüzdeyiz. Şimdi dördüncü ve sonuncu diş haroşamızı yapacağız. Bu defa 16 ilmek haroşamızı öreceğiz hanımlar. 16 ilmek haroşamızı mavi ile öreceğiz. Dilerseniz sayarak gidelim. Bakın 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bejimi de yine mavi ile ördüm 16. Şimdi bej rengi ipimi alıyorum. Burada da 10 tane ilmek kaldı. Kalan 10 ilmeğimi bej ipim ile örüyorum. İlk modeli yapmış olduk hanımlar böylece. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. 4 diş haroşamız oluştu modelimizle. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinci modele geçeceğiz. Burada modelde renkler yer değişecek. Mavi olan ilmeklerimi bej rengi ipim ile, bej rengi olan ilmeklerimi de mavi ipim ile öreceğim. Şimdi şöyle bej rengi ipimi yaklaştıracağım hanımlar. Bakın arkada biraz gevşek bırakıyorum. İpi gizleyerek gideceğiz. Şöyle kasma yapmasın bakın. Gevşek bir şekilde bej rengi ipimi arkada bıraktım. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Mavi ilmeklerimi böyle 16 tane mavi ilmeğim vardı. Bej rengi ipim ile öreceğim. Bej ipimiz arkada uzun kalmasın diye bakın. Bu ipimi şöyle bir altından girerek bir üstünden çıkarak o şekilde ipi arkada gizleyerek götüreceğim. Mavi ip de arkada uzun kalmasın diye şöyle bejin üzerinden atlatıp yakınlaştırıyorum. Tekrardan şu mavi ilmeğin bej rengi ipin altından şöyle girerek sıradaki ilmeği örüyorum. Bu şekilde hanımlar iplerimizi yürüterek götürelim. Yine maviyi yaklaştırdım. Bakın arkada ipler uzun uzadıya kalmasın diye bu şekilde yapıyorum. Yine bakın bejin altından girerek ördüm. Yine mavi arkada uzun kalmasın diye şöyle bejin üzerinden atlatıyorum. Buradaki mavi ilmeklerin hepsini bej rengi ipimiz ile ördük. Bej rengi ilmeklerimi de mavi ipimi alıyorum. Mavi ipim ile örüyorum. İkinci modelimize başladık hanımlar. Bu şekilde. İkinci modelin ilk sırasıydı bu. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Modelin ilk sırasını yaptık. İlk modelimizi yaparken desenimiz sola doğru kaymıştı. İkinci modelde sağa doğru kayma yapacak. Yani bej ilmeklerimiz azalırken mavi ilmeklerimiz artacak. Yani şu şekilde tam olarak şurayı yapıyoruz hanımlar. Burada ilk 16 ilmeğimiz bej rengi ipimizle örülmüştü. Şimdi bir ilmek eksilecek 15 ilmek. Çünkü dediğim gibi model sağa doğru kayacak. Dilerseniz yine sayarak gidelim. 3 tane ilmeğimi ördüm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15 ilmeğimi ördüm. Bu defa renk geçişi yapıyorum. Şöyle çaprazlamasına mavi ipimi aldım. Kenarda 11 ilmeğimiz kalıyor. Kalan 11 ilmeği bu şekilde mavi ipimiz ile örüyoruz. Bu şekilde hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi yine gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, tekrar ön yüzdeyiz. Modelde 3. sıramızı yapacağız. Yine bir ilmek sağa doğru kayacak model. Bu defa bir önceki sırada 15 ilmek örmüştük. Şimdi 14 ilmek öreceğiz. Bir ilmek azalacak. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. Kalan 12 ilmeği de şöyle mavi renkli ipim ile örüyorum. Modelimizin 3. sırasına geldik. 3. sırası da ön yüzde bu şekildeydi. Şimdi arka yüzde hanımlar yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. İkinci modelin 4. sonuncu sırasını yapacağız. Bakın 4 diş haroşa olacak bir kere daha yapınca. Her 4 diş haroşada bir modeli yeniliyorduk. Yine modelimiz sağa doğru kayacak. Bir önceki sırada 14 ilmek örmüştük. Şimdi 13 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi ördüm. Tekrar çaprazlamasına mavi ipimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi mavi ipim ile sıra sonuna kadar örüyorum. 13, 5, 13 mavi ipimiz oldu. Modelin son sırasında. Bu şekilde. Bakın şeklimiz de ortaya çıktı bir miktar. Şimdi hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi yine gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm. İkinci modeli de bitirdik. Bakın ikinci modelde de 4 diş haroşamız oldu. Üçüncü modele başlayacağız. Yine renk değişecek hanımlar. Yani burada bej rengi ilmeklerimizi mavi ile, mavi ilmeklerimizi de bej rengi ipimiz ile öreceğiz. Yani ilk modele geri döndük. Öyle düşünelim. Şöyle mavi ipimi yine alıyorum. Bakın yaklaştırdım. Yine arkada biraz şöyle gevşek bırakıyorum. Çünkü gizleyerek geleceğimiz için şöyle. Gizleme payı kadar ipimiz gevşek kalsın arkada diye. Burada da yine 13 ilmek mavi ile 13 ilmek bej rengi ilmeğimi mavi ipim ile öreceğim. Kalan 13 mavi ilmeğimi de bej ipim ile öreceğim. Yine bakın mavinin altından şöyle girerek ördüm. Yine bej rengi ipimi yakınlaştıracağım. Şöyle mavinin üzerinden atlattım. İpler arkada uzun uzadıya kalmasın diye bu şekilde iplerimizi yakınlaştırıyoruz. Şöyle mavinin altından girerek örüyorum yine. Tekrar bej rengi ipimi şöyle yaklaştırdım. Yine alttan şu mavinin altından girerek arkadaki ipin boyunu kısaltmış oluyoruz hanımlar, böylece uzun uzun kalmıyor. Buradaki son beji de mavi ile ördüm. Kalan 13 ilmeğimi de bej rengi ipim ile örüyorum. Üçüncü modelin ilk sırasını başlatmış olduk. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördük. Şimdi ön yüzdeyiz. Şimdi şöyle modele bakalım. İlk modeli yaparken model şöyle sola doğru kaymıştı. İkinci modeli yaparken sağa doğru kaydı. Şimdi tekrar sola doğru kayacak. Yani modelin biri sola kayarken diğeri sağa, sola sağa, böyle sırasıyla modeli yapıyoruz hanımlar. Model sola doğru kayacak. Burada bir önceki sırada 13 ilmek mavimizi örmüştük. Şimdi model sola doğru kayacak. 14 ilmek mavi ilmeğimizi öreceğiz. Şuradaki 13.'yü ördüm. Buradan bir tane daha bej ilmeğimi mavi ile örüyorum. 14 oldu. Burada 12 tane bej ilmeğimiz kaldı. Kalan 12 bej ilmeğimizi yine bej rengi ipimiz ile örüyoruz. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüp gelelim.
Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu defa bir önceki sırada 14 mavi örmüştük. Şimdi bir ilmek daha öreceğiz, 15 olacak. Kenara 15 tane mavimizi öreceğiz. Öncelikle 14 maviyi öreceğiz. Yanındaki bir 5 ilmeği de mavi ile öreceğiz. Böylece 15 ilmek mavimiz olacak. Bakın mavimi ördüm. Buradaki 5'i de yine mavi ile örüyorum. Kalan ilmeklerimi bej rengi ipim ile örüyorum. Modelimizin 3. sırasıydı bu. Bu şekilde. Tekrar arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve 3. modelimizin son sırasını yapacağız. Bu sıramızda hanımlar bir ilmek daha, yani fazla mavi öreceğiz. Yani 16 ilmek mavimizi öreceğiz. Öncelikle bir önceki sırada ördüğümüz 15 mavimizi öreceğim. Şu 15. mavim. Bir 5 ilmeği de yine mavi ile örüyorum. Mavi ilmek sayımız 16 oldu. Kalan 10 ilmeğimizi de bej rengi ipimiz ile örüyoruz. 3. modelimizin son sırası da bu şekildeydi. Şimdi tekrar hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın arka yüzde yine ilmeklerimizi ördüm. Modelimiz tam olarak kendini gösterdi. Zaten ben bu patiğimde hanımlar şöyle sayalım birlikte. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model yaptım. İlk üçünü birlikte yaptık. Her 4 dişer roşada bir renk değiştirerek aynı modeli tekrarlıyorduk. Buraya en son 4 dişten oluşan 3. modelimi bitirdim. Şimdi 4. modele başlayacağız. Yapacağımız işlem yine aynı. 4. modeli 2. modeliyle aynı şekilde yapacağız. Mavi ilmeklerimizi bej rengi ipimizle öreceğiz ilk sırada. Bej renk ilmeklerimizi de ipimizi yürüterek götüreceğiz. Burada mavi ipimiz ile öreceğiz. Ardından yine model zikzak şeklinde devam ediyor. Bakın birinci modelde sola doğru kaydırdık. İkinci de sağa. Üçüncü de sola. Dördüncü de sağa. Zaten birinci, üçüncü, beşinci model aynı şekilde örülüyor. İkinci, dördüncü, şimdi dördüncü yapacağımız model de ikinci model ile aynı örülecek. Aynı şekilde örülüyor. Bu şekilde toplamda buraya 6 tane deseni sığdıracağız. Şu ilk mavi olan 1, 2, 3. Şimdi buraya bej gelecek 4. Üstüne mavi gelecek 5. Ve üstüne son kez bej gelecek 6. Bu şekilde hanımlar 6 adet modelimizi tamamlayalım. Gelelim. Ardından birlikte patiğimizin şu bilek bölümünü nasıl yaptığımızı sizlere anlatacağım. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü tamamladım. Toplamda gördüğünüz gibi 6 tane modelimi kurdum. Şimdi ilmeklerimizin tamamını mavi ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Şöyle mavi ipimi yaklaştırıyorum yine. Bu şekilde kenardan ilk 2 ilmeğimi hemen ördükten sonra artık bu bej rengi ipimi de keseceğim. Çünkü modelimizin devamında mavi ipimizi kullanacağız. Şöyle ipimi kesiyorum. Patiğimiz sökülmesin diye ipimin ucunu da şöyle buraya düğümleyeceğim. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını mavi ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Şöyle ipimin ucunu da gizleyerek götürüyorum. Yine mavi ipin arkada uzun kalmasın diye şöyle bir altından bir üstünden girerek ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz hanımlar. Böyle. Şimdi hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. İlmekleri sıra sonuna kadar örelim. Ardından arka yüzü de yine haroşa olacak şekilde örelim. Burada bir diş haroşamızın olması gerekiyor. Burada bir diş haroşamız oluştu hanımlar, gördüğünüz üzere. Şimdi patiğimizin bilek bölümünde şurada bir kesimimiz olacak. Öncelikle yine ön yüzdeyi 26 ilmeğimizin tamamını ön yüzde sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. Arka yüzde de hanımlar kesim yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar ilk 5 ilmeğimi keseceğim. Yani patiğimizin bu bilek bölümündeki şu görüntü oluşacak. 5 ilmek keseceğim hanımlar buradan. Şöyle ilmekleri ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5.
5 ilmeğimizi kestim. Şişimizde 26 ilmeğimiz vardı. 5'ini kestim. Geriye 21 ilmek kaldı. Şimdi 21 ilmek üzerinden patiğimizin kenarını öreceğiz hanımlar. Diğer ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. Patiğimizin kenarlarına geçtik böylece. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Şöyle ön yüzden baktığımız anda şurada bakın. 2 diş haroşamız oluştu. Bakın şu mavi haroşaları sayıyorum. 2 diş haroşamız oluştu. Artık bu bölüme 21 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. Ben şu patiğimin kenarına hanımlar toplamda 15 diş 15 sıra haroşamı ördüm. Benim elimin ölçülerine göre 15 diş haroşada tam oldu. Bu aşamada hanımlar ben 15 diş haroşamı ördükten sonra sizlere mezura ile ölçümü vereceğim. Sizler haroşa sayınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Belki arkaya 15 değil de sizin ölçünüze göre 17 olacak. Belki 18, belki 14, belki 13. Bu tamamen ölçülere göre değişiklik gösterebilir. Şimdi patiğimizin bu sağ kenarına 21 ilmek üzerinden haroşalarımı 15 diş haroşamı örerek tamamlayacağım. Ardından buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, bu bölümü 15 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi sizlere boy ölçüsünü vereyim. Bakın haroşa örgü şöyle esnek olur. Örerken bunu da göz önünde bulundurun. Şöyle mezuramı bu uca sıfırlayarak ölçüyü veriyorum. 18 santim olarak ördüm hanımlar ben bu bölümü. Toplamda boyumuz 18 santim. Şimdi en son 15 diş haroşamı ördüm. Ön yüzde tekrar ilmeklerimi ördüm. Bu kenarda arka yüzde kesim yapacağız. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz hanımlar. Çok sıkı bir kesim yapmayalım. Biraz esnek, gevşek bir kesim olsun. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız bakın kenar ilmek yerleri var. V şeklinde görünen. Buradan ilmekler çıkaracağız topuğumuzu örerken. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye biraz esnek bir kesim yapıyoruz. Esnek derken yani gevşek. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine şöyle kestim. Buraya hanımlar şöyle 2 tane kenarına sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Patiğimizin bu şekilde şöyle baktığımızda sol kenarını tamamladık. Şimdi sağ kenarını yapacağız. Sağ kenarımızda şöyle yapacağız hanımlar. Tam olarak şuradan başlayarak şu kenardan ilmek çıkaracağız. Buraya sol kenarımızı yapacağız. Yani şöyle şu bölümü yapacağız. Şimdi yine mavi ipim ile buradan ilmekler çıkaracağım. Bakın ilk ilmeğimi çıkarmaya şu. Burada 5 kenar ilmek yeri var. Hemen üzerinde mavi. Mavi olan yerden başlayacağım. Şöyle. Bu şekilde. Sırasıyla bakın kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek buradan ilmek çıkaracağız. Hemen 2 ilmek çıkarttıktan sonra sökülmesin patiğimiz. Şuraya bir düğüm atıyorum. Bakın ilmeğin 2 kanadına birden girerek bu kenardan şöyle ilmeklerimi çıkarıyorum sırasıyla. Hanımlar bu kenarımızı toplam 21 ilmek olarak yapmıştık. Buradan da 21 ilmek çıkaracağız. 3, 6, 7 olmuş. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve şuradan da bir ilmek çıkarttım. 21. Bu kenarımızdan 21 ilmek çıkarttık hanımlar. Geri dönünce bu 21 ilmek üzerinden ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi sırasıyla haroşa örüyorum yine. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndüğümüzde hanımlar bakın burada da bir diş haroşamız oluştu. Bu kenara toplam 15 diş haroşa yapmıştık. Burada da 15 diş haroşamız olacak. Bir diş haroşayı ördük. 14 diş daha haroşamı öreceğim. Artık siz buraya kaç sıra haroşa yaptıysanız buraya da aynı sayıda haroşa yapmanız gerekiyor. Kenarlarımız eşit olmalı çünkü. Şimdi hep birlikte bu sol kenarımızı da tamamlayalım. Gelelim hanımlar. Ardından patiğimizin tabanına birlikte geçelim.
Evet hanımlar, bu kenara toplamda 15 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi kesimimizi yapacağız. Bu sağ kenarda arka yüzde kesim yapmıştık. Sol kenarda ön yüzde kesim yapacağız. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesimimi gerçekleştireceğim yine. Diğer tarafta olduğu gibi. Bu şekilde. Hanımlar, yine sıra sonuna kadar ilmeklerimizi esnek bir şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim geldim. Burada en son ilmeğim kaldı. Şimdi hanımlar, patiğimizin taban bölümünü öreceğiz. Tabanında misinalı şiş kullanmak isteyen kullanabilir. Ben şöyle 25 santimlik 2 tane şişim var. Yine 3 numara. Yine bu şişlerimi kullanacağım. Bu yan kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız hanımlar. Şöyle şişimi aldım. Sırayla bakın, kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkarıyorum. İlmeğin iki kanadına birden. Şöyle 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hani bu şekilde kenar ilmek yerlerine girerek, bakın şuralarda da yine kenar ilmek yerleri var. Bu uca kadar, sonra diğer tarafa geçeceğiz. Buraya kadar, bu diğer kenara kadar hanımlar şöyle. Toplamda ilmeklerimizi çıkaracağız. Ben 81 adet ilmek çıkarttım. Sizin buradaki haroşa sayılarınız azsa ya da benden birkaç lira fazlaysa ilmek sayısı 83 olur, 85 olur, 87 olur ya da işte daha az olur, 81'den 77 olur, 75 olur. Bu şekilde ilmek sayıları oynayabilir. Hani ilmek sayılarında hani birkaç tane fark olması çok da sorun değil. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar bu şekilde ilmeklerimi çıkarttım geldim. Bu görüntü gözünüzü korkutmasın hanımlar. Taban örüldükten sonra normale dönecek. Tek şişte toplandığı için ilmekler böyle bir görüntü oldu şu anda. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar, kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar yine haroşa olarak öreceğiz. Yani düz olarak örüyorum ben haroşalarımı. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Şimdi taban bölümüne başlayacağız. Taban bölümüne buruna 7 ilmek ile başlayacağız. Toplamda 13 ilmek olana kadar yanlardan ilmekler alacağız. Ve 13 ilmek olarak tabanın kesimini gerçekleştireceğiz. Şişimde 81 ilmeğim vardı hanımlar. 81 ilmekten 7 ilmek çıkarınca geriye buruna ayırdığımız 7 ilmeği çıkarınca geriye 74 ilmek kalıyor. 74 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca kenarlara 37'şer ilmek düşüyor. Diyelim ki sizin burada 81 değil de 85 ilmeğiniz var. Hesabı şöyle yapacaksınız. Buruna 7 ilmek ayıracaksınız. Geriye 78 ilmek kalıyor. 78'i de 2'ye bölünce yanlara 39'ar ilmek düşüyor. İlmek sayılarını bu şekilde ayarlayacaksınız hanımlar. Öncelikle şimdi kenardan toplamda 37 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Sağ kenardaki 37 ilmeğimi ördüm. Patiğimizin burnu içinde bir 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Saydığımız anda şu kenarda da 37 ilmeğimiz kalıyor. Şimdi 7 ilmek ördükten sonra geri dönüyorum. Yine bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Burun kısmındaki 7 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördükten sonra tekrar geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. 7 ilmek ile buraya bir diş haroşamızı oluşturduk. Yine devam ediyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burun için ayırdığımız 7 ilmeğimizi ördüm. Yanından bir ilmek daha örerek ortaya ekledim. Ortada 8 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan taraftan bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Bu defa ortada 9 ilmek oldu.
Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan taraftan bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Ortada böylece 10 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin burun kısmında oval bir görüntü oluşuyor böylece ve ayak anatomisine de uygun oluyor. Geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi de 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Ortada 13 olana kadar bu işleme devam edeceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine 11 ilmeğimi öreceğim şimdi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan taraftan bir ilmek daha örerek ortaya ekledim. Orta kısımda hanımlar 13 ilmeğimiz oldu. Şimdi 13 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz. Kesimler başlayacak. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak yine ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Tabanımızda 13 ilmeğimiz vardı. 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. 13. de şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum hanımlar. İpim yine karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 12 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmeğime geldiğimde yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Taban kısımda her sırada saymaya gerek yok hanımlar ilmekleri. Çünkü tabanımız ile kenar arasında bakın ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte kesimi yapacağız. Bakın saymadan gideceğim. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine bakın şurayı ayırdığımız anda taban ile yan taraf arasında ayrık bir görüntü var. Yine tabanda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın son ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kestim. Bu şekilde 13 ilmek üzerinden patiğimizin tabanı örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine bakın şu sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını tamamlayalım, gelelim hanımlar. Ardından birlikte patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Evet hanımlar, patiğimizin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde sadece tabanımda kullandığım 13 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 13 ilmek ile patiğimizin bu arka bölümünü öreceğiz. Bu aşamada hanımlar yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine haroşaya devam ediyoruz. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum haroşa olarak. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği keserek ördüm. Şişimde 12 ilmek kaldı. Bu aşamada hanımlar bakın sıralarda böyle kenar ilmek yerleri var. Burada şöyle kenar ilmek yerine girerek şu bölümde bakın ilk kenar ilmek yerine girerek buradan bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar 13 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arka bölümünü örmüş oluyoruz hem de arka bölümü bu kenarlara eklemiş oluyoruz hanımlar. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ilmeklerimi haroşa öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim var. İkisini yine keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyorum. Ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha kolayıma gidiyor çünkü. Burada da bakın ilk kenar ilmek yerim hemen şurada. Yeri belli. İlmeğin iki kanadına girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. Tekrar 13 ilmeğim oldu. Tekrar ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar. Yine son 2 ilmeğimi keserek örüyorum.
Ve sıradaki kenar ilmek yerim hemen şurada. Buraya girerek bir ilmek çıkartıyorum. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Patiğimizin arkası böyle. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini kestim. Burada ön yüzde ilmek çıkarıyordum. Geri döndüm. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde örülecek hanımlar. Yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kesiyorum. Ve burada da bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Biz bu işleme hanımlar patiğimizde son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şu 2 uca gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin topuk bölümünü sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Şimdi ön yüzde kesimimizi yapacağız. Yine ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Tekrar hatırlatayım, sıkı bir kesim yapmayacağız. Esnek bir kesim olacak. Burası da bilek bölümüne denk geldiği için esnek olsun, ayağımız rahat girsin patiğe. Bu şekilde son bir ilmeğim kaldı, onu da yine kesiyorum. Bu şekilde patiğimizi tamamladık hanımlar. Patiğimizin kenarına bir de tek sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Daha dik, daha sert, güzel duruyor patiğimizin kenarı bu şekilde. Hemen kenar oyamızı da size göstereceğim. Tığ ile yapmıştım. Hemen şu ilmeğime tığımı takıyorum. Öncelikle şurada tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak burayı bir düzlüyorum. Yapacağımız işlem şu hanımlar. İpimi tığıma doluyorum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak bu şekilde sık iğne yapıyorum. İpimi tığıma doladım. Öndeki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi yapıyorum. İpimizi tığımıza şöyle bir kere doluyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıp tığımızdaki 3 ilmeğin 3'üne birden topluyoruz. Bu şekilde kenar oyamızı yapacağız hanımlar. Patiğimizin kenarı daha sağlam oluyor. Daha sert, dik, güzel duruyor. Bu şekilde. Bu işleme hanımlar bu şekilde patiğimizin çevresini dolanarak devam edeceğiz. Burayı, bu üst bölümler dahil diğer kenarı, ta ki bu ilk başladığımız yere kadar aynı şekilde kenar oyamızı yapacağız. Şimdi kenar oyamızı ilk başladığımız yere kadar tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı tamamladım geldim. Buraya kadar yaptım. En son artık buraya da bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimizin ucunu gizleyeceğim. Patiğimizin iç bölümünde böyle ipuçları varsa hepsini gizleyelim hanımlar, unutmayalım. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Ayağı giydikten sonra bunlar çıkınca çirkin bir görüntü oluşur. Bu şekilde. Bir de şu iç tarafta bir ip vardı. Evet, şurada. Başlangıç ipimizin ucu burada kalmıştı. Bunu da şöyle ilmek aralarından geçirerek gizleyeceğim. Şöyle. Evet. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Görüntü itibariyle hemen göstereyim. Bakın, patiğimiz şöyle. Gayet haroşa örgü olduğu için esnekliğini şöyle göstermek istiyorum. Hemen manken ayağıma giydireyim. Patiğimize bakalım. Çok kolay, güzel bir patikti hanımlar. Çok beğenerek yaptım, severek yaptım. Hem dikişsiz hem sadece haroşa örgüden oluşan kolay bir modeldi. İlk defa yapacak olan hanımların bile zorlanmadan rahatça yapabileceği bir model oldu. Evet, patiğimizi de şöyle manken ayağıma giydirdim. Bakın hanımlar, ön bölümün deseni de gayet şık durdu. Patiğimiz bu şekilde, gördüğünüz gibi. Diğer kenarını da göstereyim. Patiğimizin topuğu şöyle düzelteyim, düzgün giydirememişim. Patiğimizin tabanı. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.